Merhabalar, Merdiye Eker ben. Bugün sizlerle 4 gün boyunca Türkiye'den ve dünyadan 100 konuşmacı ve 80 oturumla 3500 katılımcının izlediği zengin içerikleri, konukları ve teknolojisiyle İK Trendsetter olarak tanımladığım MCT zirvesinden öne çıkan konuşmaları paylaşmak istiyorum. MCT zirvesinin diğer zirvelerden farkını soracak olursanız şunu söyleyebilirim ki İK'nın o yıl için ana sorunsalını belirleyip ele aldıkları konuyu bu sorunsala uygun başlıkta her sene tez yazıyor gibi inceliyorlar. O konunun incelenmemiş tek bir tarafı kalmıyor sanki. Bu ağı kurduktan sonra da o konuda en iyi olan konuşmacıyı küresel manada seçip davet ediyorlar. Organizasyonlara gittiğimde ise genelde tüm altyapılarıyla bir konsere gitmiş kadar keyif alıyorum. Alper Utku, Didem Gürcüoğlu-Tekay ve Tanyer Sönmezer'in bu konuların örülmesindeki her bir ilmekte efsane emeklerin olduğunu da söylemek isterim. Bu zirvelere her yıl katılmaya önem gösteriyorum. Siz de yönetimdeki ve İK'daki gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız bu zirveleri ya da bununla ilgili paylaşımları takip edin. Her sene bu zirvenin içinde bir de Liderler Kahvesi bölümü yer alıyor. Birebir tanık olduğum için biliyorum ki güzel bir sinerji ve emeğin ürünü. Maalesef zamandan dolayı yeteri kadar odaklanamayacağım için katılamadım. Bu nedenden dolayı öncelikli olarak Liderler Kahvesi'ne aldığım notlarla ardından da zirvedeki konuşmacılardan, kesitlerden bahsedeceğim. Bu arada tabii ki de son cümlem, insan kaynakları ve yaşama dair videoların yer aldığı kanalıma abone olarak videoyu beğenmeyi unutmazsanız beni çok sevindirirsiniz. Başlıyoruz o zaman. Liderler Kahvesi notlarına başlamadan önce görünmeyen ama orkestra şefi ustalığıyla bu kompozisyonu oluşturan Ahmet Eryılmaz'a teşekkür ediyorum. Yine başarılı bir iş çıkarmış. Uzaktan çevik. Bu başlıkta yaşadığımız dönemde yanımıza almamız gereken takım çantası olarak nitelendirdikleri app'lerden bahsettiler. Bunlar Trello, Slack, Jira, Teams, Zoom. Bu app'lere bir bakalım. Bu arada konuşmacılar sunumu da Trello app'iyle hazırlamışlar. Trello, ekiplerin işbirliği içerisinde çalışabildikleri panolar ve kartlar üzerine oluşan bir platform. Yapacağınız işleri, yaptıklarınızı ve hedeflerinizi aynı ekranda görerek işlerinizi organize etmenizi sağlıyor. Slack, bulut tabanlı bir ekip işbirliği uygulamasıdır. Yurt dışında yaygın olarak kullanılan Slack uygulamasıyla her projeye ayrı grup, kanal oluşturarak düzenli çalışma ortamı yaratabilirsiniz. Slack uygulamasının temellerini gruplar oluşturuyor. Çalıştığınız sektöre göre performans verileri, destek çekleri, bütçe onayları, kod incelemeleri, satış fırsatları, hata raporları, basın liderleri gibi işler tek sayfada akar ve bu sayfayı kanalda etkili olan herkes görebilir. Jira, proje ve süreç yönetimi aracıdır. İşleri oluşturup ilgili kişilere atayabilir. Planlama, süre yönetimi, gelişmiş raporlama gibi işlemleri çok rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. En önemlilerinden biri de kendi iş akışınızı oluşturabilirsiniz. Teams, sohbet tabanlı ekip çalışma platformu Microsoft Teams, ortak bölge üzerinde birlikte çalışmaktan, farklı konulardan ekip içinde görüş paylaşmaya, grup konferansı görüşmesi yapmaktan toplantı notlarını paylaşmaya kadar farklı özellikleriyle öne çıkıyor. Zoom, dijital bir toplantı gerçekleştirmek isteyen kişilerin diledikleri isimlerle bir araya gelerek çoklu olarak görüntülü sohbet gerçekleştirmeni sağlayan uygulama olarak bilinen Zoom, yeni normalin toplantı sistemi olarak adlandırılabilir. Bu uygulamaları takım çantasına seçmeleri nedeni esneklik, kolay kullanılabilir olma, entegrasyon yani başka yazılımla konuşması olarak tanımladılar. İK'nın kullanması gereken teknolojilere önem veriyorum. Çünkü bu konuda yeni çıkan teknolojilere vakıf olmamız gerektiğini düşünüyorum. Josh Borsa'nın ayrıntılı olarak anlatmış olduğu İK teknolojileriyle ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak istiyorsanız bir önceki videomda yer aldığını belirtmek isterim. Z kuşağının çeviklik algısı sunumundan ise öne çıkanlar şu şekildeydi. Kuşak çalışmaları muhakkak ki ilgimizi her daim çekmiştir. Bununla ilgili kısaca bir paydaşta buluşturduğu Z kuşağının ortak özelliklerini şu şekilde belirttiler. Yaratıcı, cesur, girişimci, şeffaf, teknolojik okuryazar, bağlam merkezli, görsel öğrenciler, anlam arayışı içindeler. Çeviklik algıları ise bulundukları kuşaktan etkileniyor. Yalın, esnek, hızlı, sürdürülebilir ve rekabetçiler. Bu kuşağa hitap edebilecek bir şirket örneği verdiler. Bütün çalışanların proje bazlı çalıştığı, patron olmadığı bir şirket. Her çalışan çalıştığı projeyi kendi seçiyor. Vibe şirketinden bahsettiler. İlgi çekebilecek bir yöneticisiz yönetim modeli. İnceleyin derim. Çeviklik kültürünü ölçme.
Peki firmaların çevik olup olmadığını nasıl ölçebiliriz başlığıyla bizlerle olan değerli bir ekip vardı. Değişime karşılık vermeyi ölçmek için bakılacak nitelikler. Öğrenmeye değer veren organizasyon, girişimci, yenilikçi ve risk alabilen liderlik, inisiyatif alabilen bireyler, kendi kendine öğrenebilme, gerekli kaynaklara ulaşabilme yetisi, piyasayı takip edebilme yeteneği. Değer katan çalışmayı ölçmek için bakılması gereken yetenekler, esnek bir organizasyon, İşbirliğini önemseyen yöneticiler, işe özen gösteren bireyler, sade ve hızlı iş süreci, gereksinimlere cevap veren ürün. Bireyler ve aralarındaki etkileşimi ölçmek için bakılması gereken yetenekler, sosyal etkileşim ve sosyal iletişim, kendi kendini organize etme, takım çalışması. Çevikliğin sorun çözümleri. Sosyolog olduğum için bütün kitaplarını okudum ve birçok toplum bilimle ilgilenen kişinin önem verdiği bir isim olan Alvin Toffler'ın şu sözleriyle paylaşıma başladılar. 21. yüzyılın cahilleri okuma yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyen, öğrendiği yanlışlardan vazgeçmeyenler ve yeniden öğrenmeyenler olacak. Pilot proje ve terzi usulü yöntemler. Sorun, kültürün değişim direnci. Çözüm, pilot proje, etki büyüklüğü, iletişim, sadeleşme, teknoloji kullanımı. Zihniyet değişimi ve belirsizliği yönetme. Sorun, belirsizlik, organizasyonun dağınık yapısı, çözüm, dahil etme, ifade özgürlüğü, etkin dinleme, doğru geri bildirim, zamanlı yayma, değişim atölyeleri. Hiyerarşiler ve geri bildirimler. Sorun, hiyerarşide belirsizlik potansiyeli, geri bildirim kültürü, çözüm, agile ekipler, pilot proje, koçluk alma, agile garden, ritüeller, geri bildirim platformları, çeşitlilik. Cebimizde kalanlar, hedef kitle, proje seçimi, ekip oluşturma, eyleme geçme, geri bildirim, anlam, hizmetkar liderlik, rotada kalma. Yetenek kazanımı hiç olmadığı kadar çetin. Anlam arayışı, esnek çalışma, uzaktan çalışma, yetenek açıkları, beklentide indirimler, yetenek havuzları, yetenek kazanımı hiç olmadığı kadar hızlı. VUCA. Peki VUCA dünyası nedir diye soranlar olabilir. Bu nedenle VUCA'yı anlatalım. Uçuculuk, belirsizlik, muğlaklık kavramlarından türetilen VUCA kavramından söz edecek olursak, halihazırda yaşadığımız ve bizim dışımızda gelişen değişkenlerle dolu dünya ve bu hızla değişen dünyada hayatta kalmanın tek yolu ise değişime ayak uydurmaktır. VUCA'ya ek olarak yetenek kazanımı hiç olmadığı kadar global. Bir de Bunny'den bahsettiler. Kırılgan, endişeli, doğrusal olmayan, anlaşılmaz. Yetenek kazanımı hiç olmadığı kadar farklı. En iyi yeteneklerin 3'te 2'si herhangi bir role geleneksel bir şekilde başvurmak yerine İK ekiplerinin doğrudan temasa geçmesini istiyor. Aktif yetenek yatırımı süreci neye benziyor? Bir de bunu incelediler. Şöyle bir üstünden geçelim. Birinci adımda yeteneği bul. Hangi roller için aktif yetenek yatırımı yapılacağını belirle. Geleceğin yetenekleri için kriterleri tasarla. Yeteneklerle temas kurulacak kaynakları belirle. LinkedIn, Kariyer.net, kariyer fuarları, mevcut çalışanların tanıdıkları, kısa listeyi alıp teklif geçemediklerimiz ya da genç yetenekler. İkinci adımda yetenekli temasta kalma yer alıyor. Yetenekli temas kurmak, bir iletişim planı tasarlama, fonksiyonel liderlerden yararlanma, yetenek mıknatıslarından yararlanma. Üçüncü adım yeteneği işe alma olarak tanımlanabilir. Liderler kahvesine aldığım notlar bu şekildeydi. Bir de zirveye genel manada bir bakalım. Özet geçelim. Agile or Fragile kazanan tarafta ol başlığıyla zirve gerçekleşti. Bu 4 gün boyunca insan kaynakları profesyonellerinin bu zorluğu nasıl göğüslediğini izleme şansımız oldu. Bu süreçte hepimiz öğrenerek ilerledik. Bu görüldü. 3500 kişinin kayıtlı olduğu bir zirveydi. Bu zirvede İK yöneticileriyle tepe yöneticilerin yakın olduğu da görüldü. Çeviklik, trendler, neden buna ihtiyaç duyuyoruz, temel kavramlar ne? Biraz da uygulamalar üzerinde duruldu. Şimdi de konuşmalardan özetlere bir bakalım. İnsan kaynaklarının evrimi. Pandemi dönemi öğrenilen organizasyon olmayı gerektirdi. Temel soru bu süreçten ne öğrenebiliriz? İnsan kaynakları fonksiyonunun geleneksel personel yönetiminden yeni düzendeki varoluşu ve anlama sorgulayan bir anlayışa doğru evriliyor. Çevik İK'nın çevik organizasyonu stratejik iş ortağı olarak rolü ve etkisi değişiyor. Çevik İK'da öne çıkan temalar dayanıklılık, adaptasyon, adil ve güçlü bir sistem, enerjik ve heyecanlı, proaktif, hatalardan ders alan, gelişime inanan, süreç odaklı, sürekli, vizyoner ve yaratıcı.
Flex, geleceği öngörmek. Genç yetenek programları gençlerin kurumlara adaptasyonu için kritik bir fonksiyona sahip. Dijital tabanlı uygulamaların işe yeni başlayanların uyum sağlamasını sağlayan destek rolü artıyor. Çalışanların sadece memnun olması değil, mutlu olması da önemli. Ekip ruhu artı marka bilinirliği eşittir çalışan mutluluğu. 5G ile gelen hız ve çeviklik, değerler ve bağlılığın korunduğu bir çalışma kültüründe anlam kazanıyor. İnsan odaklılık öncelikli, teknoloji insan verimini ve dayanıklılığı artırdığı sürece değer kazanıyor. MCT'nin sahne performansıyla göz dolduran ismi Tanyer Sönmezer, To be agile or fragile konu başlığıyla bizlerleydi. Çevik olmamak bir opsiyon değil, çevik olmayan yok olacak. Çeviklik için 3, 4, 5, 6 formül ama dolu dolu. 3 kural, küçük takımlarla çalışma, 6-8 maksimum. Önce müşteri, akıllı insanlardan oluşan bir ekosistem. 4 dayanak, süreç, teknoloji, yapı, kültür. 5 toplantı, günlük ve ayakta toplantı, günlük sprint planı, sprint değerlendirme, sprint sonrası geriye bakış, bekleyen işler. 6 değer, güven, hesap verebilirlik, odaklanma, saygı, şeffaflık, cesaret. Hızlı yönetimde kalıcı büyüme. Çeviklik için gerekli olan hata riski alabilmek. Hatalarından ders alıp gelecekte daha kararlı olmak. Çeviklik için hata riski alınmayacak noktalarda gelenekseli korurken riskleri tolere edebilecek noktalardan başlanabilir. Öğrenme süreci başlar. Kalıcı büyüme için 3 kriter. Marka gücüne yatırım, tüm paydaşlara fark yaratmak, her şey insanla başlar, insanla biter düşüncesi. İK'nın rolü sürekli yenilikçilik, en iyi örnekleri izlemek ve aşmak için sürekli sınırı zorlamak. Ne yapalım ki başkası daha iyi yapamasın düşüncesi. Küre arayışı, silodan kendi kararını veren takımlara geçiş, açık ve samimi iletişim, hesap verebilirlik. Yeni yıl, yeni normal. İK dünyasında 2021'de neler bekliyor? Koronavirüs hayatını kökten değiştiriyor. Yeteneğe ulaşmak zorlaşacak. Şirkete gelen yeni yeteneklerle şirket kültürü nasıl etkilenecek? Ve oranlar. Anket ve araştırma gibi gerçek verilere dayalı sonuçları paylaşmayı önemsiyorum. Bir önceki zirvede küresel manada yapılmış olan bir araştırma sonucunu paylaşmıştım. Robert Balton'ın İK'nın geleceği başlığında onu inceleyebilirsiniz. Çalışanların ofise dönüşü konusunda tereddütleri devam etmektedir. %53 hala tedirgin. Çalışanların %43'ü krizin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Şirkete güvenmeyenlerin oranı %36'dan %44'e çıktı. 2021'de geleceğin iş yeri ve iş dünyası, işveren markası ve dijital işe alım gündemimizde olacak. Yeni nesil çalışan deneyimi. Prosesler işin anlamının önüne geçmesin. Çok iş yapmaya çalışırken doğruyu, anlamı kaçırmayın. Mış gibi yapmayın. Çalışan deneyimde fark, çoğulcu, demokrasi ve katılımcı ses. Çalışanı dinliyorsan o seni ileri götürüyor. Popüler kültür bir metodu alıp uygulamayın. Kendi DNA'nıza uygun şekilde uygulayın. Learn, unlearn, relearn. Liderler Kahvesi'nin sunum özetini MCT'nin LinkedIn hesabından izleyebilirsiniz. İK'da trendsetter olma misyonu her sene dolu dolu yerine getiren MCT, önümüzdeki yılın konu başlığını Way to Future olarak tanımladı. Kısaltması esprili. 2021-25-28 Mayıs arasında MCT zirvesini kaçırmayın derim. Yeniye yer aç.